Size kısaca şöyle söyleyeyim. Var ya, iyi ki gelmişim. Dünyanın en popüler batık dalış noktalarından bir tanesi. Çok iyi ya, çok keyifli geçiyor. Vallahi iyi ki bu tura katılmışım. Şunlar da şey diyorlar, buranın 7-Eleven'ı. Atlıyorum, zıplıyorum, çocuklar gibi eğleniyorum böyle. Şen şakrak o kayanın arasından girip başka kayanın arasından çıkıyorum. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Yeni bir videoyla hepinize selamlar. Daha yeni uyanıyorum, sabahın erken saatleri. Koronada günler genelde hep böyle geçiyor dostlar. Bugün çok güzel bir tura katılacağız. Muhtemelen gürültülüdür ama dedim ki önden size Koronada, Filipinler'deki tuttuk bari bu aracı göstereyim. Şöyle bir arabamız. Abimiz sabah beni aldı. Ve yolculuğumuz başlıyor. Paldır küldür gidiyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Bugün Ultimate Tur'a katılacağız dostlar. Ultimate Tur yani. Burada görebileceğiniz en güzel yerleri size göstermeye çalışacağım. Tabi zaten ilerleyen saatlerde de tur hakkında, diğer turlar hakkında size bilgiler vereceğim. Hem şehri görüyoruz şöyle. Sabah erkenci olan turistlerimiz, dükkanları açan ablalarımız, abilerimiz. Hava biraz bulutlu. Bakalım bu suyun rengi o yüzden biraz farklı olabilir ama çok güneş olunca da aşırı yakıyor. O yüzden şimdilik böyle güzel. Good morning my brother. What's up? How are you? Here? Alright. Ultimate? Yeah. Okay, so what is your hotel? Michael Ing. Michael. Böyle bir yer. Arkadaş ben yemek de yemedim ama size buraya göstereyim. Turların olduğu yer burası. Burada bizi böyle bir manzara bekliyor. Güzel. Şimdi yavaştan arkadaşlar toplanıyor. Abi neredeydik? Bir önceki bölümde Koron Dağı'ndaydık. Ondan aynı gün şuradaki dağa tırmandık. O videoyu izlemediyseniz göz atın. İzlerken muhakkak yorulacaksınızdır veyahut da benim yorgunluğumu hissedeceksinizdir. Nereye geldik? I am Koron demiş bak. Ben Koron'um. Koron da ben. Güzel. Burada birçok tur var. İşte snorkeling yapıyorlar. Bunun yanında normal tüple dalışlar yapıyorlar. Kayaking yapıyorlar. Bugün biz hep kayaking yapacağız. Hem snorkeling yapacağız hem hello my friend. Ya Allah ne verdiyse yapacağız yani. Ultimate Tur'da. Yine arkadaşımla beraber. Kendisi Alman. Ekip toplanıyor yavaştan. Arkadaş gelmeden önce bence bir gün önce böyle yanınızda bir şeyler alın ki aç kalmayın. Burada çorba yemeye çalıştım ama pek beğenemedim. Şimdi şöyle bir grupla beraber yola çıkacağız. Şu kayak kiralama işine de gelelim. Biz bir turdan almıştık. Turda 1000 peso verdik. 2'ye bölünce 500'e falan tekabül ediyor. Bazı yerlerde daha ucuz ama Koron dediğim gibi yani diğer adalara göre biraz daha pahalı. O da tabii ki bu manzaradan dolayı. Turistik olduğundan dolayı. Hadi bakalım. Umarım güzel olur. Hava biraz bulutlu. Bir tık açsa daha iyi olur ama yapacak bir şey yok. Bugünkü turun gideceğimiz yerlerin neresi olduğunu size ekranda veririm görüntülerde. Bugün 2 kamerayla kayıtlı olacağım abi. Bir GoPro, ikincisi de vlog kameram. Bak teyzem kaç yaşında sırt çantasıyla beraber. Sırt çantası da parçalanmış. Ne hatıralar vardır bu çantada be. Ve devam ediyor. Sırt çanta diyorlar ya nereye kadar böyle devam edecek. Bak ablam nereye kadar getirebiliyorsa getirsin. Getirmiş. Yaşamış. Kayaklar nasıl? Saydım. Adaya gelindiği zaman zaten yapılası aktivitelerden bir tanesi bu. Herkes yani bir defa tura katılıyor. Bu arkadaşımız da bugünkü rehberimiz. Okay, so just wait there. Okay mi? Bak abi. Ablalarım da çoluk çocuğuyla gelmiş. Hello my friend. Yani. Evet teknelerimiz bunlar. Check the scoreboard, yeah. 1,000 volts to my left, 10,000 volts to my right. But I'm with the most high. You got me set for life. Angels in heaven on my side, bringing that light through the night. But I'm alright. You got me set for life. This the overcomer. We don't look like what we've been.
Ve nereye geldik? Abi size şöyle haritadan da göstereyim. Malvevey Coral Garden. İlk noktamız. Burada bir yarım saat kadar vakit geçireceğiz. Şansımıza da yağmur yağdı. Çok şanslıyız bugün. Ama yani farklı bir atmosfer. Bundan önceki günlerde hava daha güneşliydi. Yürüyüşler yaptık. O zaman şükrediyorduk. O yüzden şimdi şikayet etmeden buranın keyfini çıkartmaya çalışacağız. Yarım saat kadar suyun altında gözlem yapacağım. Sırf onun için yanıma GoPro'yu da getirdim. Yes sir. Hello. GoPro is a very nice. Yeah. Eğer şanslıysanız dedi arkadaşlar, kaplumbağaları da görebilirmişiz. Bunun yanında suyun altındaki resifleri izlemek için hazırız. Yağmur şu anlık durdu ama ilerleyen zamanlarda tekrar yağacak. Dün baktığımızda hava güneşli gösteriyordu. Modumuzu düşürmek yok. Şimdi şuraya gidiyoruz. Arkadaş, size kısaca şöyle söyleyeyim. Var ya, iyi ki gelmişim. Daha ilk duraktan. Kesinlikle burası, yani tahmin edemiyorum güneşli günlerde nasıl olur ama bulutlu olmasına rağmen alt taraf çok zengindi. Kendimi böyle bir ormanda geziyor gibi hissettim. Yaşadığımı hissettim. Verdiğim parayı bence burası hak etti. Buradan sonrası her şey benim için bonus olacaktır. Ya o rengarenk balıkları gördünüz mü ya? Ya farklı adını bilmediğim balıklar. Daldım biraz bazen basıncı dengelemem gerekiyordu. Buraya bir sızı geliyor ben çok dalınca falan. Ama yine de suyun altı çok güzeldi. Bence şimdi bu yaptığım suyun adı Ultimate olarak geçiyor. Ultimate olarak geçiyor. A, B, C diye farklı turlar var. Ben Ultimate'i seçtim. O kadar fazla seçenek var ki, o kadar fazla dalış yapabileceğiniz, snorkeling, kayak yapabileceğiniz yer var ki bunlardan işte içerisinde kendinize ne bileyim görsellerine bakıp iyi olacağını düşündüğünüzü tercih edebilirsiniz. Videonun sonunda Ultimate turu tavsiye edip etmeyeceğimi size söyleyeceğim. Ama ilk güzergah iyi başladı. Arkadaşlar bir yandan mangalı yakıyor. Sanırım balık avlayacaklar. Bir de burada şöyle bir hikaye var. Abi bu korallar, yani bu resifler, mercanlar biraz aslında baktığınız zaman denizlerin ormanları. Hem suyun sıcaklığını dengeliyorlar, hem orman vazifesi gibi hayvanlara barınak oluyorlar, hem tsunami gibi büyük veyahut da büyük dalgaların hızını yavaşlatıp dalgaların karaya zarar vermesini engelliyor. Yani birçok aslında faydası var. Buranın şöyle bir özelliği var. Şimdi buraya gelip tarihinden bahsetmemek olmaz. Tabii ki doğası mükemmel. Abi bu doğa için çok mücadele etmiş bu halk. Bu halk Filipinler hep sömürülmüş. Yani gerçekten çok garip, mazlum bir halk ya. Çok tebessümlü, çok insani yönü ağır basan bir halk. Ama asırlarca bu ülke sömürülmüş. Burada da, bu bölgede de tabii ki kim var? Amerikalılar var ve dönemde o zaman Japonlar var. Japonların gemilerini Amerikalılar bombalıyor ve burada yeraltı dalış noktaları var. Özellikle batık gemiler için geliyorlar. Ben elimdeki görüntüleri de sunmaya çalışacağım size. Ama şöyle bir hikaye var. Abi dalınca gerçekten bayağı bir buramda ağrı hissediyorum böyle. Ne kadar kendimi dengelesem de basıncı yemiyor abi. Yine hafiften yağmur yağıyor. Burada insanlar hem tüplü dalış yapıyor hem de tüpsüz şnorkelle dalış yapıyor ki aktivite içinde gayet güzel. Ama şöyle de bir özelliği var buranın. Dünyanın en popüler batık dalış noktalarından bir tanesi. Gayet iyi. Yani ikinci lokasyon da gayet güzel. Hepsi farklı bir deneyim. Tamam, orada resifler vardı. Burada batık gemi var. Az sonra güzel bir yemek yiyeceğiz, balık yiyeceğiz. Karides yiyebiliriz aynı şekilde. Şunlar da şey diyorlar, buranın 7-Eleven'ı. Bakın arkadaşlar, eğer yanınızda bir şey almazsanız filan bu arkadaşlardan cips, su, işte diğer içecekleri alabiliyorsunuz. Evet, hemen yanınıza yaklaşıyor. Abilerimiz de ekmeğinin derdinde. Çok iyi ya, çok keyifli geçiyor. Vallahi iyi ki bu tura katılmışım. Baksana şu taraf, bu taraf ayrı bir güzel. Böyle bulutlarla beraber şu taraf ayrı bir güzel. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Yemeği hak ettik, acıktık. Yalnız suyun altında aşırı deniz kestanesi var. O yüzden böyle yere basmadan önce dikkat etmek gerekiyor. Gelirseniz deniz ayakkabınızı getirin.
Bir de çok yakın yerlerde zaten resiflere zarar vermemek için basmamak lazım. O yüzden bize dikkat ediyoruz. Şimdi devam. Ve Twin Lagoon'a geldik. Tabii ki yemek vakti. Böyle yerler yapmışlar. Thank you so much my brother. Arkadaşlar az sonra kayakla beraber ileri doğru geçeceğiz. Vallahi bir yandan da yağmur yağıyor. Havada ne yapacağını şaşırdı. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Ama güzel, güzel geçiyor. Wow, happy birthday. Yes. Before you start the lunch, sing happy birthday, you want? Okay. Sure. Okay, and also this Filipino power rice. Yeah. Every meal. Yeah. Şey diyor, bizim diyor Filipinlerin diyor enerjisidir diyor pirinç için. Yani şöyle göstereyim. Diğer arkadaş da diyor ki rice is life, yani pirinç hayattır. Genelde her öğün bir pirinç yemeleri var. Gayet lezzetli görünüyor yalnız. Balık var. Bakın şunlar da deniz üzümleri. Deniz üzümleri de Japonların gençlik iksirlerinden bir And tanesi. then also this is sea grapes. Yeah. This is what they call those. So healthy, right? Yeah. What they call this is lato. Latu. Deniz üzümü. Yeah. Ve Kayahan Lake, Kayanan daha doğrusu, Kayanan Gölü'ne geldik arkadaşlar. Şimdi etrafı size şöyle göstereyim. Cennetteyim muhtemelen şu anda. GoPro ile bu kadar kaliteli görüntü çekemiyordum. Bu sefer şöyle dedim ki DJI ile geleyim. Kameranın hakkını vereyim. Şöyle görüntüde bir kalite olsun ya. Tam olarak böyle yani. Yani abi şuraya bakın. Her bir yer bir ötekinden güzeldi. Bir de sabah hava nasıldı, şimdi hava nasıl? O yüzden hayatta bir şey yapacaksanız abi, yok yağmurluymuş iptal edeyim, yok gitmeyeyim, hiç gerek yok. Bak sabah yağmurluydu. Dedim ki acaba nasıl olacak filan. Sonra eğlenmeye başladık. Çünkü yağmurluyken de keyif almaya başladım. Ondan sonra öğleden sonra oldu. Hava bir açtı. Yemeğimizi yedik. Karnımız da doydu. Gözümüz zaten manzaraya doyuyor. Suyun altında zaten herhalde ayrı bir dünyadayım. Arkadaş da var yanımda. Onunla beraber de güzel vakit geçiriyoruz. Kayak yapıyoruz. Abi derken yani diyorum ya, her bir köşe, her böyle bir kayak çapının arasında ayrı bir güzellik var. Ya zamanında adamlar burayı sömürmek için boşuna çabalamamışlar. Gerçekten cennet gibi yerler. Son zamanlarda gördüğüm en güzel manzaralardan bir tanesi burası dostlar. Yani pek iddialı olacak ama gerçekten lafımın arkasındayım. Son zamanlarda bu kadar güzel bir manzara görmemiştim. %100'e bir oldum. %100'e artık böyle var ya, dedim ki sudan çıkmak istemiyorum. Hatta bundan bir önceki yerde şöyle bir şey oldu. Ben zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Atlıyorum, zıplıyorum, çocuklar gibi eğleniyorum böyle şen şakrak. O kayanın arasından girip bu kayanın, başka kayanın arasından çıkıyorum. Sonra yanıma arkadaş geldi. Mehmet dedi seni bekliyorlar. Anam dedim, ben saatimi hep unuttum ya dedim. Bir gittim, kaptan saati gösteriyor. Dedim birader kusura bakma dedim ya. Ben dedim zaman nasıl geçtiğini anlamadım burada. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Güzel günler hızlı geçer derler. Güzel zamanlar hızlı geçer derler. Bizim de işte hızlı geçecek 100 merdivenlik bir yer varmış burada. Yalnız var ya, aslında paraya da alsaydım iyiydi yanıma ya. Burada bir şeyler yenir içilirmiş. Evet, Kayagan Gölü. Göl de yani ne kadarmış? Shallow 2 metre demiş. 2 metre ile 38 metre arasında değişiyor. Çok temiz bir su diyor. Sakin diyor. Yüzmek için diyor, kayaking için diyor. Çok güzel diyor. Yani çıkın gelin diyor arkadaşlar. Şimdi buradan ne kadar çıkacağız? Buradan 163-204 merdiven çıkacağız herhalde. Hadi bakalım o zaman. Çıkalım. Alışığız zaten Filipinler'de tırmanmaya, çıkmaya. Şimdi de bakalım öteki tarafın manzarası nasılmış. Vay. Manzaraya gel arkadaş. Yani burada sırayı gördüm. Hemen dedim ki burada bir ışık var muhtemelen, ki yanılmamışım. Ve Kayangan Gölü'ne geldik. Tıkır. Vallahi hızlı bir tur oluyor. Evet. Kayangan Gölü. Su. Yeah, so interesting. Abi su her yerde mi temiz olur ya? Nerede yüzüyorlar genelde ki? Buraya gelirken bu arada çelik yelek diyecektim ya. Meslekten istifa edeli neredeyse 3 yıl olacak. Hala bilinçaltımda meslekle alakalı terimler var. Çelik yelek değil, can yeleği. Evet, suya can yeleğiyle giriliyor burada. Evet, bir başka yer. Bilmiyorum burada suya gireceğim mi girmeyeceğim mi? Kameraya getirdim sırf size görüntü çekebilmek için. GoPro'ya getirmedim.
Çünkü görüntüsünden emin değilim. İyi mi çekiyor, kötü mü? Ama burada da suya atlanırmış yani. Muhtemelen atlayacağız. Ve buraya gelirken can yeleğinizi getirmeniz gerekiyor. Tabii biz getirmedik. Normalde ben yüzmeyi de düşünmüyordum. Ama dedim ki elimizde biraz görüntü olsun ya şey yaparken. Yani hiç görüntü yok. Arkadaş dedi ki giyin dedi yoksa sizi rapor ederim dedi. Dedik edersen et kardeş be. Var ya cennetteyiz abi. Gerçekten cennetteyiz. Son zamanlarda şöyle bir manzara görmedim. Bugün ben bu manzarayı öve bitiremem. Her yer çok güzeldi ama şunu da söylemem gerekiyor. Işıkla beraber her şey değişiyor. Bak hayatınızdaki insanlara da bakın. Onların ışıklarını düşünün. Işığı sönük insanlar sizin böyle enerjinizi emer. Ama hayatınıza bir ışıkla giren insanlar, hayatınıza bir perspektif kazandıran insanlar aynı şu güneşin şu manzarayı güzelleştirdiği gibi sizi de güzelleştirir. O yüzden ışık hayattır. Su gibi. İlk defa bir turun bittiğine üzüldüm ya. Abi gün batımına kadar kalsaydık ne güzel olurdu ya. Teknede gün batımını izleseydik. Bir kahve ikramınız olsaydı bir daha. Çay ikramınız olsaydı. Arkadaşa sordum dedim ki daha bir yer göreceğiz mi? Evet bir nokta daha var dedi. Meğersem son durakmış. Velhasıl adamlar da sağ olsun beni beklediler filan. Ben akışa kendimi kaybettiğim için biraz geç kalmıştım. Ultimate Rota yani Ultimate Tour olarak geçiyor bu turun adı. Zaten size fotoğraflarda da sundum. Gezdiğimiz yerlerin ismini de verdim. Ama benim için dolu dolu geçti ya. Son zamanlarda bu kadar keyif aldığım başka bir yolculuk olmadı. Alışlar malışlar yani hepsini zaten elimdeki görüntülerin hepsini size vereceğim. Yorulduk ama. Tatlı bir yorgunluk oldu. Şimdi hostele gideceğim. Yarın başka bir adaya yolculuğum olacak. O yüzden takip edin. Beğenin. Hype'layın. Yeni bir maceraya yelken açacağız. Yolda olduğumu hissettirdi bana Filipinler. Manila başlı başına farklı bir şehir, atmosfer ama adalar iddialı. Yani gerçekten iddialı. Ben buraları böyle bilmiyordum. Koron. Burayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.